Merhaba. Sesim nasıl geliyor? Güzel. Mikrofonu takmamışım. Şöyle dursun. Böyle de gayet iyi olur. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Henüz hangi masalı okuyacağımı seçmedim. Beraber karar verelim dedim. Şöyle isimler, birkaç isim sayayım bakalım. Hmm, Mesela bir masalın adı Korkunç Kafa. Bakıyorum. Orta uzunlukta bir şey seçmek istiyorum çünkü. Eee, Cesur Küçük Terzi. Prens Ahmet ile Peri Banu. Hımm. Çok uzun o masal. Onu geçeyim. Ya, şey okuyayım ya, evet, bu Korkunç Kafa'yı okuyayım bakalım, ne dersiniz? Imm, İtaatkâr okumasını ben, üyelere yapıyorum. Yani, ilk kademe üyelikte itaatkâr okuyorum yer yer. Bazen soru cevap yapıyoruz. İskandinavya, şimdi o kitabı çıkarmadım. En iyisi, şey yapalım. Ya, dediğim gibi buradan değişik isimde, masallar var. 235. I ıh. İtaatkârları dediğim gibi üyelere okuyorum. Hayır, diksiyon dersi almadım. Ya, benim konuşmam hep böyleydi. Teşekkürler elbise için. Aslında bir gömlek elbise bu. Bir yandan da. Teşekkür ederim. Başlıyorum masala. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Uzaklardaki bir ülkede yalnızca bir tek kız evladı olan bir kral yaşarmış. Bu kral kendisinden sonra tahta geçebilecek bir oğul ya da en azından bir erkek torun sahibi olabilmeyi çok arzu ediyormuş. Bu konuda danıştığı bir kahin krala bir gün kızının oğlu tarafından öldürüleceğini söyleyince çok büyük bir dehşete kapılan hükümdar ha tekrar Bu konuda danıştığı bir kahin krala bir gün kızının oğlu tarafından öldürüleceğini söyleyince çok büyük bir dehşete kapılan hükümdar prensesi asla evlendirmemeye kesin olarak karar vermiş. Bir torun tarafından öldürülmektense bir torun sahibi olmadan yaşamayı tercih eden kral adamlarını huzuruna çağırıp çok derin bir çukur kazmalarını istemiş ve hazırlanan çukurun dibine bronzdan bir ev yaptırıp zavallı kızını buraya hapsetmiş. Artık ne kimsecikler kızı görebiliyormuş ne de kız kimseleri.
Hatta yeryüzündeki kırları, ağaçları ve çok sevdiği denizi bile göremeyen zavallı prensesin tek görebildiği ise gökyüzü ile güneşmiş. Çünkü derin bir çukurun dibindeki bronz evin çatısında içeri ışık girmesi için yapılmış olan geniş bir pencere varmış. Kızcağız da bütün gün bu pencerenin altında oturur, gökyüzünde yolculuk eden bulutları izler. Bir gün bu hapishaneden kurtulup kurtulamayacağını düşünürmüş. Şimdi bir gün yine böyle oturmuş. Çatıdaki pencereden dışarı bakarken birdenbire sanki gökyüzünün ikiye yarıldığına tanık olmuş ve bu nefes kesici sahnenin hemen ardından pencereden içeri bir altın yağmuru gibi dolan güneş ışınları önce zeminde, ardından odanın her köşesinde göz kamaştırıcı bir parlaklık içinde yayılmış. Bu olayın üzerinden çok geçmeden prenses karnında bir bebek taşıdığını anlamış ve sonrasında da bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş. Kral haberi aldığında öfkesinden çılgına dönmüş ve bu yeni doğan bebeğin kendi hayatına mal olabileceğini bildiği için aynı zamanda büyük bir korkuya kapılmış, ama her ne kadar korkak bir adam da olsa öz kızıyla torununu göz göre göre öldürebilecek kadar zalim olmadığı için anne ile oğlunu dev bir sandığın içine koydurtmuş ve kapağı sıkıca kapatılan sandık açık denize götürülüp suya bırakılmış. Kızı ile torununun eğer boğulmaz ve açlık ile ve susuzluktan ölmezlerse ancak çok uzaklardaki bir ülkede karaya çıkabileceklerini düşünen kral, böylece korkunç kehanetin gerçekleşmeyeceğini hesap ediyormuş. Buradaki temada şimdi mesela bakire iken hamile kalma teması Meryem'i hatırlatıyor. Ve, bebeği sandığa koyması ve suyla birlikte bırakması da, Hazreti Musa'yı hatırlatıyor. Yani, 2 tane, peygambere de gönderme yapmışlar, ama bunlar hep zaten şeylerde olan da temalar, mitolojilerde de olan bir temalar, ama şey olarak da tema açıkçası, yani kutsal kitaplarda zaten çokça var. Evet, devam ediyorum. Dev sandık bütün gün ve ardından gece boyunca açık denizde sürüklenirken dev dalgaların ya da kuvvetli rüzgarların kendine verebileceği zararlardan habersiz olan minik bebek, bebekleri özgü derin ve huzurlu bir uyku içindeymiş. Prenses ve oğlunu kulağına Prenses ise oğlunun kulağına şu şarkıyı mırıldanıyormuş. Şarkı söylemeyeceğim tabii. Annenin sana olan sevgisi kadar derin, deriksiz bir uykudasın bebeğim. Minik yüreğin rahat etsin. Anacığının yanında bir sandık bile senin evin. Yıldızsız bu kasvetli gecede kulak asma bizi savuran dalgaların ve çığlık atan rüzgarın sesine. Sen yalnızca anneni dinle. Minik başın göğsünde, burnunda ise uykuya bulanmış kokun. Annenin hıçkırıklarını işitme, deniz suyuna karışan gözyaşlarını görme. Gün ağarırken ana ile oğul dalgaların kucağında bir adaya doğru sürüklenmektelermiş. Bir süre sonra adaya iyice yaklaşan sandık sonunda karaya oturmuş ve oradan geçen bir balıkçı tarafından fark edilinceye kadar da içindeki prenses ve bebek ile birlikte denizin karayla birleştiği bir noktada kalmış. Adam devasa sandığı kumsala çekip kilidi açmış. Daha doğrusu kırmış. Kapağı kaldırıp da güzeller güzeli bir kadınla kucağındaki minik bebeği gördüğü zaman ne kadar büyük bir şaşkınlık yaşadığını tahmin edebilirsiniz. Neyse ki bu defa anne ile oğlu şansları yaver gitmiş, çünkü sandığı bulan balıkçı onları evlerine götürüp bebek genç bir adam oluncaya kadar kol kanat gelecek kadar iyi bir insanmış.
Oğlan artık gücü kuvveti yerinde bir delikanlıymış ve günlerden bir gün yaşadıkları ülkenin kralı çocuğun annesini yani prensesi görüp ona aşık olmuş ve kadınla evlenmek istemiş. Ancak kadının oğluna ne kadar düşkün olduğunu ve ondan asla ayrılmayacağını anlayınca ikisini birbirinden ayırmak için bir plan yapmış. Komşu ülkenin kraliçesinin yakında düğünü olacakmış ve kral komşu ülkeye yollanmak üzere tüm tebaasından hediye getirmelerini istemiş. Halkın getirdiği hediyeleri sunabilmeleri için de bir ziyafet tertip etmiş. Ziyafete katılanlar altın kupalar, kehribar kolyeler, birbirinden güzel atlar gibi son derece değerli hediyeler getirirlerken bizim oğlan elleri boş gitmek zorunda kalmış. Çünkü her ne kadar annesi bir prenses de olsa ülkelerini terk ettiklerinden beri balıkçının kulübesinde son derece yoksul bir hayat sürmektelermiş. Böylece kralın planı tam istediği gibi işlemeye başlamış. Bir hediye bir hediye getirmediği için tüm ahalinin başına toplanıp alay ettiği oğlana doğru yaklaşıp ona şöyle demiş: "Eğer kraliçeye verilebilecek bir hediyen yoksa en azından gidip korkunç kafayı bulup getirirsen bizi mutlu edersin." Toy düşünmeden yanıt vermiş. "O halde ben de gidip korkunç kafayı bulup getireceğime yemin ediyorum. Ama hangi kafadan bahsettiğinizi hiç bilmiyorum." Bunun üzerine oğlana uzaklarda bir yerlerde yaşayan 3 korkunç kız kardeşten bahsetmişler. Bronzdan pençeleri, altından kanatları olan kadınların kafasında sa- canavarın canavar kadınların kafasında saç yerine yılanlar varmış. Al işte burada da Medusa mitolojisine gönderme yapmış, yani direkt Medusa. Çocuk da Perseus oluyor şu anda. Bu kadınların o kadar tüyler ürpertici bir görüntüsü varmış ki onların kardeşlerinin ikisi aynı zamanda ölümsüzlermiş de. Ama üçüncüsü, yani aslında çok güzel bir yüzü olan en küçük kardeş ölümsüz değilmiş. Ve zaten oğlandan getirmesi istenen kafa da onun kafasıymış. Şimdi oğlanın bilmeden de olsa içine daldığı maceranın pek tekin olmadığını tahmin edebilirsiniz. Genç adam bu anlatılanları duyduktan sonra korkunç kafayı getireceğine dair söz vermiş olduğu için pişmanlık duymuş olabilir ama yine de sözünden dönmemeye kararlıymış. Böylece ziyafetin tertip edildiği, insanların eğlendikleri orta yerinde kurulmuş, upuzun bir masada yiyip içtikleri sarayın bahçesinden ayrılmış ve annesiyle birlikte içine kondukları sandığın yıllar önce kıyısına vurduğu sahile inip orada hava kararıncaya dek tek başına dolaşmış. Daha sonra bir kayanın üzerine oturup denizi seyretmeye, bir yandan da vermiş olduğu sözü nasıl yerine getireceğini kara kara düşünmeye başlamış. Tam bu sırada birinin omzuna dokunduğunu hissetmiş ve arkasına döndüğünde bir prensese benzeyen, yanında da son derece uzun boylu ve mavi gözleri birer yıldız gibi parlayan çok güzel bir hanımefendi bulunan genç bir adam ile karşılaşmış. Her ikisi de ölümlü insanlardan çok daha uzun boylularmış ve topuzunda altın kanatlar olan ve altından 2 yılanın sarılı durduğu bir asa tutan genç adamın kafasındaki başlığın ve ayakkabıların üzerinde de aynı şekilde altından kanatlar varmış. Diyecektim ki altından kanat mı var? Bu Hermes'miş şimdi. Al işte Hermes yaptılar. Çocuk Hermesler şeyle karşılaştık. Ve Kaddüs'e var. Yani bir masal içinde bu kadar çok mitolojiyi katarsınız. Yani böyle masal ben de yazarım aslında. Bu sonradan yazılmış, hepsi karıştırılmış bir masal. Evet. İşte bu adam oğlana neden bu kadar mutsuz ve düşünceli olduğunu sormaktaymış. Çocuk krala tüm ahalinin önünde korkunç kafayı getireceğine dair verdiği sözü anlatmış ve böyle bir maceraya nereden başlayacağını hiç bilmediğini de eklemiş. Bu defa genç kadın sözü almış ve demiş ki, son derece aptalca ve düşüncesizce verilmiş bir söz de olsa dürüst bir insan verdiği sözü tutmalıdır.
Bu sözleri duyan oğlan korkmadığını ama bununla birlikte ne yapması gerektiğini de bilmediğini söylemiş. Bunun üzerine genç kadın oğlanın bronzdan pençeleri, altından kanatları olan korkunç kardeşlerin en küçüğünü haklayıp kafasını da krala getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı 3 şeyi saymış. Birincisi, kafasına taktığında kendisini görünmez yapacak olan karanlık başlığı. İkincisi, tek bir vuruşta en sert çeliği bile ortadan ayırabilecek keskinlik kılıcı. Üçüncüsü, ayağına geldiğinde havada yürüyebilmesini sağlayacak çabukluk ayakkabıları. Oğlan bu tür şeylerin nereden temin edildiğini bilmediğini söyleyince genç adam ayağındaki ayakkabıları çıkarıp ona uzatmış ve demiş ki, "Bu ayakkabıları al, korkunç kafayı ele geçirdikten sonra bana geri verirsin. Bunları ayağına geçirdiğinde bir kuş kadar hızlı uçabilir, düşünceler kadar çabuk yer değiştirebilirsin. Ayakkabılar yolu bildikleri sürece denizdeki dalgaların ve havadaki bulutların üzerinde olman fark etmez. Ancak ayakkabının bilmediği dünyanın sınırlarının dışında kalan bazı yollar da vardır. Buralarda yolunu kendi başına bulman gerekir. Şimdi öncelikle üç ihtiyar kız kardeşin yanına gitmelisin. Onların kuzey yönünde kalan ve çok uzaklardaki evleri o kadar soğuk bir memlekettedir ki 3 kardeşin toplam bir gözü ile bir dişi kalmıştır. Onlara sessizce sokulup elden ele değiştirdikleri sırada tek gözlerini kapacaksın ve ihtiyarlar sana bahçenin 3 perisinin yerini söylemeden gözlerini geri vermeyeceksin. Daha sonra yanlarına gideceğin bu periler korkunç kafayı bulabileceğin bu dünyanın ötesindeki ülkeye nasıl gidebileceğini tarif edecekler ve ayrıca sana karanlık başlığı ile keskinlik kılıcını da vereceklerdir." Bayağı çetrefilli bir hal oldu şu anda. Kendi yazdım, masal yazmadım ama yani, yazabilirim. Ardından genç kadın sözü almış. "Hemen yola çık ve annenle vedalaşmak için bile zaman kaybetme. Çünkü sana tarif ettiğimiz işler derhal yapılmalı. Çabukluk, ayakkabı çabukluk ayakkabıları seni 3 ihtiyar kız kardeşin yurduna götürecekler." Oğlan her ikisine de teşekkür ettikten sonra ayakkabıları ayağına geçirmiş ve tam vedalaşmak üzere arkasını döndüğünde genç çiftin yerler estiğini görmüş. Sağa sola bakınan oğlan kimseyi göremeyince çabukluk ayakkabılarını denemek için hafifçe havaya sıçramış ve bir anda mavi denizlerin, güneyin mutlu ülkelerinin, kuzeyin kısrak sütü içen, kulübelerde yaşayıp tüm gün sürülerin peşinde dolaşan iyi kalpli insanların yaşadığı memleketlerin etrafında yaban kazlarının uçuştuğu uzun ırmaklar, uçsuz bucaksız ovaların, buzullarla kaplı Kuzey Denizi'nin tamamen karlar altında kalmış arazilerin, ay bu tasvir ne kadar sürüyor? Bunları geçiyor yani. Kuzey ülkeleri falan deyince bunları da geçiyor. Ve ne insanın, ne hayvanın, ne de bitkinin yaşamadığı bir ülkeye varmış. Burada mavi bir buz mağarasının içinde bilinen canlıların en yaşlıları olan 3 ihtiyar kız kardeşi bulmuş. Heh. Şunu da takayım, ben de birazcık çenem dinlensin. Yani mitolojilerle birleştirirsin, birkaç bildiğin mitolojiyle ve masal yazabilirsin. Masal okuya okuya masal yazma şeyine de geçebilirim, neden olmasın?
Evet. Hımm. Saçları kar beyazı, tenleri buz mavisi bir uykudaymışçasına mırıldanıp kafalarını sallayan bu kadınların soğuk nefesinden çıkan buhar etraflarını birer bulut gibi sarıyormuş. Buz mağarasının girişi oldukça dar olduğundan ihtiyar kız kardeşlere dokunmadan içeri girmek oldukça güç görünüyormuş. Ama oğlan çabukluk ayakkabıları sayesinde çevik bir hareketle ve usulca içeri sızıp beklemeye başlamış. Sonunda kız kardeşlerden biri tek gözlerini o sırada kullanmakta olan kardeşine dönüp sormuş. "Kardeşim neler görüyorsun? Eski günlerin geri geldiğini görebiliyor musun?" "Hayır kardeşim. O halde gözü bana ver. Belki ben senden daha ileriyi görebilirim." Bunun üzerine ihtiyar gözü kardeşine doğru uzatmış ama tam o sırada araya giren oğlan gözü kadıncağızın elinden ustalıkla kapıvermiş. "Gözü aldın mı?" diye sormuş onu uzatan kardeş. "Gözü bana vermedin ki." diye yanıtlamış ikincisi. "Gözü kayıp mı ettiniz yoksa, gözü kayıp mı ettiniz yoksa?" diye sızlanmaya başlamış kardeşlerin üçüncüsü. "Eğer gözü bulamazsak eski günlerin gelip gelmediğini nasıl göreceğiz?" O sırada oğlan aralarından süzülüp kendisini mağaradan dışarı atmış ve kahkahalarla gülmeye başlamış. İhtiyar kadınlar bu kahkahayı duyar duymaz acı acı ağlamaya başlamışlar. Çünkü bir yabancının gelip gözü kendilerinden çaldığını artık anlamışlar. İçlerinde göz bulunmayan yuvalardan akan yaşlar daha havada buza dönüştüklerinden mağaranın buzla kaplı zemininde düştüklerinde takırdıyorlarmış. Bir süre sonra kız kardeşler oğlana gözlerini geri vermesi için yalvarmaya başlamışlar ve ihtiyar kadınların bu iç burkan halini gören çocuk kendini üzülmekten alıkoyamamış. Ama yine de oraya neden geldiğini unutmamış ve eğer kendisine bahçenin üç perisinin yerini tarif etmezlerse gözü asla geri vermeyeceğini söylemiş. Bu sözlerin üzerine oğlanın korkunç kafayı ele geçirmek istediğini anlayan kadınlar daha da acıklı bir tonda ağlamaya devam etmişler. Bunun sebebi de üç ihtiyar kız kardeşin üç korkunç kız kardeş ile uzaktan da olsa akraba olmalarıymış. Ha, burada bir ihtiyarlar var. Ha, bir de korkunçlar var. Yani ben de bunlar aynısı mıydı diyordum. Yaşlılar yani. Şimdi bu durumda oğlana yardımcı olmalarının pek öyle kolay olmadığını siz de tahmin edersiniz ama sonunda daha fazla dayanamamışlar ve oğlana karayı soluna, denizi sağına alıp Perili Bahçe Adası'na varıncaya dek hep güneye doğru uçmasını söylemişler. Çocuk da kadınlara gözlerini geri vermiş ve ihtiyarlar eski günleri gözlemeye kaldığı yerden devam etmişler. Böylece oğlan tekrar yola koyulmuş ve çiçek ağaçları ile kaplı muhteşem ada karşısına çıkıncaya kadar kara solunda deniz sağında güneye doğru inmiş. Adaya adaya doğru alçalıp uygun bir yere konduktan sonra bahçenin üç perisini bulmuş. Şimdi bunlar biri yeşil, biri beyaz, üçüncüsü kırmızı elbiseler içinde göz kamaştırıcı güzellikte genç kadınlarmış ve oğlan onları bulduğunda üzerinde altından elmalar olan bir elma ağacının etrafında dönerek dans ediyorlar, bir yandan da şarkı söylüyorlarmış. Bakayım o şarkıyı. Yüz yuvarlak altın elmalar, etrafında dans eder kızlar, büyülü ağacın etrafında bu dans bu eski günlerden kalma. Neyse ben şarkıyı geçiyorum. Üç ihtiyar kız kardeşi hiç benzemeyen ve zarafet içinde dans etmekte olan periler oğlanı görünce mutlu olmuşlar ve ona son derece dostça yaklaşıp neden geldiğini sormuşlar. Keskinlik kılıcı ile görünmezlik başlığının peşinde olduğunu öğrenince de ona bunların yanı sıra bir çanta ile bir kalkan vermişler. Elmas kılıcı beline takan çocuk başlığı da kafasına geçirmiş ve bahçenin üç perisi peri olmalarına rağmen kendilerinin bile artık onu göremediğini söylemişler.
söylemişler. Bunun üzerine oğlan vedalaşmak üzere başlığını çıkarmış ve periler ona bol şans diledikten sonra birer de öpücük verip yerlerine yeni periler gelinceye ya da dünya duruncaya kadar korumakla görevli oldukları elma ağacının etrafındaki bitmeyen danslarına devam etmişler. Ya burada da elma metaforu var tabii. Yani şey, o yasak elma. Şöyle kitaba elime alacağım biraz böyle. Evet, nerede? Oğlan başlığı tekrar kafasına geçirmiş, çantayı sırtına, kalkanı omzuna vurup havalanmış ve dünyanın etrafını bir yılan gibi kıvrılarak saran muazzam nehir boyunca uçmaya başlamış. Bir süre sonra da nehir kenarındaki kavak ağaçlarının birinin dibinde uyumakta olan ve üzerleri kuruyup dökülmüş kavak yaprakları ile kaplı üç korkunç kız kardeşi görmüş. Bronz pençelerini göğsünde birleştirmiş olan bu korkunç kız kardeşlerden ikisi uyurlarken başlarını tıpkı kuşların yaptığı gibi kapalı kanatlarının altına sokmuşlar ve kafalarındaki yılanlar altın tüylerinin arasından çıkıp tıslayarak kımıl kımıl kımıldamaktaymış. Ay ne biçim bir tarif. Bu iki kız kardeşin arasında bu güzeller güzeli hüzünlü yüzünü gökyüzüne çevirmiş olan en genç olanları uzanmaktaymış. O da diğerleri gibi uyuyormuş ama gözleri tamamen açıkmış. Korkunç kafanın sahibinin yüzünü görürse taşa dönüşüyordur büyük ihtimalle. Korkudan ve merhametten taşa döneceğini bilen oğlan onu görmeden haklayabilmek için bir plan yapmış. Kız kardeşlerin kendisini göremeyeceği kadar uzağa konup omzundaki pırıl pırıl parlayan kalkanı eline almış ve onu bir ayna gibi kullanarak yavaş yavaş korkunç kız kardeşlere doğru yaklaşmaya başlamış. Böylece kız kardeşleri aynadaki yansımalarından görecek, onlara doğrudan bakmadığı için de bir taşa dönüşmeyecekmiş. Evet. Kız kardeşlerinin en genç olanının bir kılıç mesafesi kadar yakınında olduğundan emin olunca keskinlik kılıcını kınından çıkarmış ve aynaya bakarak iyice ölçüp biçtikten sonra tek vuruşta yaratığın kafasını gövdesinden ayırmış. Korkunç kafayı hemen çantasına atan oğlan havalanmış ve ardına bile bakmadan oradan uzaklaşmış. Bu esnada uyanmış olan iki korkunç kız kardeş de devasa kuşlar gibi havalanmışlar ve her ne kadar kafasında görünmezlik başlığı olan oğlan görünmez de olsa ormanda avlanan yırtıcılar gibi bulutların arasından burunlarına gelen kokuyu takip ederek çocuğun peşine takılmışlar. Hatta o kadar yaklaşmışlar ki altın kanatlarını çırparlarken çıkardıkları ses ve birbirlerine çığlık çığlığa söyledikleri de duyulur olmuş. Orada, hayır bu taraftan gitti, çok yaklaştık ama çabukluk ayakkabılarının hızına yetişmeleri mümkün olmadığı için oğlan dünyanın etrafını dolaşan nehrin öte yanına geçtikten sonra çığlıkları ve kanat sesleri yavaş yavaş uzaklaşmış. Evet, yani şimdi şey yaptı bakalım. Korkunç yaratıklardan uzaklaşan çocuk şimdi nehrin Doğu sağ yakası üzerinde doğu yönünde bir an önce ülkesini bulma ümidiyle uçuyormuş. Arayan gözlerle aşağı bakarlarken ülkesini değil ama ilgisini çeken başka bir şey görmüş. Suların en derin olduğu noktada uzun bir kazığa zincirlerle bağlanmış çok güzel bir kız. Kız yorgunluktan mı yoksa korkudan mı bilinmez beline dolanmış olan zincir olmasa suya düşecek şekilde neredeyse bir ölü gibi hareketsizce asılı duruyormuş. Kızın bu haline çok üzülen genç hemen aşağı doğru süzülüp kızın yanına gelmiş. Oğlan konuşmaya başladığında kızcağız kafasını kaldırıp sağa sola bakılmış ama şimdi daha da ürkek bir hali varmış.
Bunun üzerine delikanlı kafasında görünmezlik başlığı olduğunu anımsayıp hemen başlığını çıkarmış. Şimdi kızın karşısında kısa sarı saçları, mavi gözleri, gülümseyen dudakları ile o güne kadar gördüğü en yakışıklı genç adam durmaktaymış. Ha, sarışın renkli gözlü demek. O sırada oğlan da onun yeryüzündeki en güzel canlı olduğunu düşünmekteymiş. Keskinlik kılıcının tek darbesiyle çelik zinciri paramparça ettikten sonra kıza orada ne aradığını, ona bu zalimliği kimlerin yaptığını sormuş. Kız o sırada sınırları içinde bulundukları ülkenin kralının kızı olduğunu, her gün gelip bir genç kızı yiyen korkunç nehir canavarına kurban edilme sırasının kendisine geldiğini anlattığı sırada birdenbire suyun içinden dehşet verici bir sur canavarının korkunç kafası çıkmış ve kızı yutmak üzere öne doğru atılmış ama canavar o kadar aç ve sabırsızmış ki ilk seferde hedefini tutturamayıp tekrar suya dalmış. Ya bu masalda 5 tane masal falan birleşmiş durumda. Biraz da Witcher havası şey yapıyorum, su canavarları falan. Film, dizi gibi masal yazmışlar. Hımm. Ay, ben de öyle ortada bırakıyorum, kaldığım yeri bulamıyorum. Canavar suya dalar dalmaz oğlan çantasından korkunç kafayı çıkarıp beklemeye başlamış. Az sonra canavar tüm heybetiyle tekrar sudan dışarı fırlamış ancak kızı yutmaya fırsat bulamadan korkunç kafayı karşısında görünce gözleri yuvalarından fırlamış ve yaratık olduğu yerde taşa dönüşmüş. Bu taştan canavar heykeli bugün hala nehrin kıyısında aynı şekilde durmaktadır. Nerede acaba? Hangi nehirde? Canavar canavarın hakkından gelen imasız derler ya ve onun hakkından imasız gelir. Canavarın hakkından gelen oğlan kızla birlikte saraya gitmiş. Kral yani kızın babası öldüğünü düşündüğü kızı için tüm saray ahalisiyle birlikte ağlayıp yas tutmaktaymış. Onun sapasağlam içeri girdiğini gördüklerinde gözlerine inanamamışlar. Kral ile kraliçe oğlana o kadar minnettar kalmış ki tabii kızı oğlana verecekler, bekliyoruz. Ve genç adamın kızıyla evlenme niyetini öğrenince büyük bir memnuniyet duymuşlar. Ya kızıyla iyi tabii. Yani ne yapacaklar? Böylece iki genç ihtişamlı bir düğünle yaşamlarını birleştirmiş. Sarayda bir süre yaşadıktan sonra bitemiyordu masal. Bitemiyordu. Karşılaşamadı daha dedesiyle. Bir süre sonra kralın armağan ettiği bir gemi ile oğlanın ülkesine doğru hareket etmeye karar vermişler. Oğlan karısını ülkesine havadan götüremeyeceği için çabuklak ayakkabılarını, görünmezlik başlığı ve keskinlik kılıcını dağların çevrelediği ıssız bir vadiye götürmüş ve yolculuğun başında kendisine yardımcı olan uzun boylu adam ve kadın burada oğlanı karşılayıp malzemeleri geri almışlar. İyi malzemeler. Bu işi de tamamladıktan sonra sevgili karısıyla birlikte ülkesine dönmek üzere yola koyulmuş ve bir süre sonra gemileri evinin bulunduğu şehrin limanına yanaşmış. Karaya çıkan oğlan çok özlediği şehrin sokaklarında dolaşırken karşısında kimi görse beğenirsiniz. Kendisini öldürmeye çalışan kralın elinden kurtulmak için sokaklarda can havliyle koşan annesini. Oğlunun birdenbire ortadan kaybolmasına ve belki de öldürülmüş olmasına da parmağı olduğunu öğrendiği kralın evlilik teklifini kabul etmediği için şimdi elinde kılıcıyla kendisini kovalayan zalim adamlardan kaçmaktaymış. Ama şu işe bakın ki kadıncağız birden kendini sevgili oğlunu kollarında bulmuş ve oğlan annesine hasretle sarılıp kendini onun önüne siper ettiği anda da kralın kılıcını tepelerine inmekte olduğunu fark etmiş. Çok heyecanlı yer. Evet, yerimde duramıyorum. Tam zamanında kalkanı kaldırıp kılıcın darbesini etkisiz hale getiren oğlan krala bağırmış. Sana korkunç kafayı getireceğime dair söz vermiştim ve ben verdiğim sözü mutlaka yerine getiririm. Ardından çantasından çıkardığı kafayı kaldırıp krala doğru tutmuş
Gözleri yuvalarından fırlayan kral kılıcını havaya kaldırmış bir halde oracıkta taş oluvermiş. Kötü kalpli kralın ortadan kalkmasına ve artık ülkelerinde hüküm süremeyecek olmasına çok sevinen halk, oğlandan yeni kralları olmasını isteseler de bizimki bu teklifi kabul etmeyip annesiyle birlikte yıllar önce sandığın içinde terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerine geri dönmeye karar vermişler. Bunun üzerine ahali de sandığa vuran sahile vuran sandığın içindeki anne ile oğlu bulup onlara yıllarca kol kanat geren iyi kalpli adamın yeni kralları olduğunu ilan etmişler. Çok değişik bir demokrasi var yani. Orada gerçekten hani gariban falan hak yerini buluyor. Değişik bir şey. Ne olacak bu? Nasıl ölecek acaba kral? Şey olacak mı? En heyecanlı yerdeyiz. Evet. Oğlan annesi ve karısı ile birlikte anavatanına dönmek üzere yelken açmış. Bu uzun yolculuk sırasında bir başka ülkenin kralının sarayında konaklamışlar. Hayır, lütfen yeter artık yani. Kaç kral oldu? Bu kral avcılığa çok meraklı olduğu için sarayın bahçesinde atçılık yarışmaları düzenleyip kazananlara ödüller verilmiş. Bizim oğlan da sarayda kaldıkları o akşam gücünü denemek amacıyla en uzağa ok atanın kazanacağı bir yarışmaya katılmış ve kendisine sıra geldiğinde oku o kadar uzaklara atmış ki bu ok sarayın bahçesini aşıp ormanın derinliklerindeki kulübesinde oturan bir adamı bulmuş ve adam oracıkta can vermiş. Bu kral mıydı acaba? Belki tahmin edenleriniz olmuştur. Bu adam torununu kendisini öldürmek için geri geleceği korkusuyla ülkesini ve tacını terk edip ıssız bir köşede hayatını sürdürmekte olan eski kraldan başkası değilmiş. Tabii. Ne yazık ki korkuların ve kaderin kurbanı olan adam ne yaparsa yapsın kehanetin gerçekleşmesine engel olamamış. Oğlan ise annesi ve karısıyla birlikte anavatanına geri dönmüş ve yaşadıkları birçok sıkıntının ardından hayatlarının geri kalanını beraber huzur ve mutluluk içinde geçirmişler. Hımm. Ya, aslında, güzel bir masaldı. Yani, böyle, bir sürü krallar geçti, bir sürü olaylar oldu. Ama, hani, şey, kaderden kaçılmaz yani. Mesaj bu oldu. Yani ne yaparsan yap, hani, mutlak kaderden, mutlak iradeden kaçamazsın gibi bir, mesajı var masalın. Bunu sevdim. Bir de aslında şey metaforu da var. Kralken, yani, bu şeyde de vardır. Şöyle bir metafor vardır. Imm Bir kişi önce savaşçıdır. Sonra, hani, memur olur, işçi olur. Sonra kral olur. Sonraysa her şeyi bırakır, inzivaya girer. Yani, böyle bir döngü vardır. Bunu daha uzun anlatırım. Kralken her şeyi bırakıp ormanda inzivaya çekiliyor. Eee, Güzeldi ama tabii en sonunda zaten kaderden kaçamıyor ve, ölüyor. Vefat ediyor diyecektim. Evet, güzeldi. Emekli kral. Balıkçı kral oldu. Balıkçı orada yetiştirdiği için emekçiler falan yani bayağı şey olmuş orada, işçi partisi gelmiş falan yani. Bir krallıkta öyle oldu. Başka bir krallık kötü krallıktı, oydu buydu. Bir sürü şeyler, krallıklar. Ya bayağı bir deniz canavarı çıktı. Witcher falan gibi. Witcher var. Şeyle, denize, nehre atılmak var yani neydi, sandıkla. Tek başına, hani, gökyüzünden çocuk oluyor falan. Ya, üyelere yayın yarın yapayım diyorum. Biraz yoruldum, saat 10.30'da oldu. Hani, bugün böyle bir açayım yayın dedim. Böyle. Yani, yarına tüm üyelere canlı yayın yaparım diye düşünüyorum. Daha erken bir saatte yaparım. Hem de haberiniz olmuş olsun. Ben bunu ilan gibi de koyayım. Yarına daha kalabalık istiyorum çünkü. Hatta bir konu üzerine de konuşabiliriz. Bir konu veririm. O konu üzerine de sorular alırız, bir sohbet yaparız mesela.
Yani, evet, yarın bir şey yapalım, üyeler yayını yapalım, daha erken saatte yapalım. Ben konuyu bildireceğim. Yani, mesela şu konu üzerine diyeceğim, siz de sorular hazırlayın ya da yazın diyeceğim. Siz de hazırlanmış olursunuz. Böyle bir şey yapalım. Yani, tüm üyelere yapacağım için gerçi bazen öyle bir şey oluyor ki üyelik yayınlarında, emm, kral üyelere yaptığım yayınla, tüm üyelere yaptığım yayını aynı sayıda kişi izliyor. Yani ödev vereyim size. Tamam. O zaman şöyle karşıya bakayım, aşağı bakıyorum. Sizin mesajlarınızı bilgisayardan takip ediyorum da. Yani yarın saat, en geç şeyde yaparım ya, 9-9.30 daha erken yapmaya bakacağım. Tamam. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ay, bugün şöyle rahat oturayım. Evet. Ay, böyle de okurmuşum aslında ya. Gayet böyle ben böyle daha rahat ediyorum aslında. Aslında şu andaki çektiğimi, ben bunu, yarın shorts olarak koyarım, kullanırım. Bir dahaki yayına mitoloji yapacağım çok büyük ihtimalle. Önümüzdeki günlerde, belki açık hava ya da dış mekân çekimleri de düşünüyorum. Çeşitli farklılıklar da düşünüyorum. Belki klip gibi yaparım falan. Böyle bir şeyleri de düşünüyorum. Görüşürüz, görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ha, bu arada, şeyi bırakıyorum buraya, masal oynatma listesi. Yani masal gecesinin, oynatma listesi de var. Oradan, diğer masalları da dinleyebilirsiniz. Görüşürüz, iyi geceler.